Herkese merhabalar, ben Tuncay Konaç. Hoş geldiniz. Bugün sizlere İtalya'nın Orta İtalya bölgesinde yer alan ve muhteşem bir şehir olan Assisi'nin tarihi hakkında heyecan verici bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Assisi sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda köklü bir tarihi ile de ünlü bir şehirdir. Bu şehrin antik Roma dönemine dayanan büyüleyici tarihini ve bu dönemden günümüze ulaşan tarihi yapıları paylaşmak istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Assisi'nin tarihine bir göz atarsak şehrin kökenleri Roma İmparatorluğu'na kadar uzanır. İlk olarak Umbri kabilesi tarafından yerleşime açılan bu topraklar daha sonra Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Roma döneminde Assisi önemli bir yerleşim yeri haline geldi ve bu döneme ait pek çok kalıntı hala şehirde bulunmaktadır. Assisi'nin tarihi yapılarına geldiğimizde San Francesco Bazilikası'nı ilk olarak anmalıyız. Bazilika, Aziz Franciscus'un hayatı ve öğretileriyle sıkıca bağlantılıdır. Ayrıca tarihi bir anıt olan Santa Chiara Bazilikası da şehirdeki önemli yapılardan biridir. Bu bazilika Aziz Clara'ya adanmıştır ve onun hayatını ve etkileyici hikayesini yansıtan bir yapıdır. Assisi'nin tarihi merkezine dolaştığınızda Antik Roma dönemine ait kalıntılarla karşılaşabilirsiniz. Roma dönemine ait kapılar, surlar ve tiyatro kalıntıları şehrin tarihini size daha yakından hissettirecektir. Bu kalıntılar Assisi'nin ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor ve bu şehirdeki zamanın izlerini takip etmek adeta bir zaman yolculuğu gibidir. Assisi'nin tarihi sadece bu antik Roma dönemiyle sınırlı değil, aynı zamanda Orta Çağ'dan Rönesans dönemine kadar uzanan zengin bir geçmişe sahiptir. Bu dönemlere ait tarihi eserler ve yapılar da şehirde ziyaretçileri beklemektedir. Assisi'nin tarihi sadece geçmiş değil, aynı zamanda günümüze miras olarak bıraktığı tarihi yapılarla da büyüleyicidir. Şehirde dolaşırken bu tarihi zenginlikleri keşfetmeniz için birçok fırsatınız olacak. Assisi'nin tarihine bakmak sadece bu şehrin geçmişine değil, aynı zamanda İtalya'nın ve Avrupa'nın tarihine de daha yakından bakma fırsatını sunuyor. Aziz Franciscus ve Azize Clara, Assisi'nin en büyük gurur kaynağıdır. Ve bu şehrin hem tarihi hem de dini mirasının temel taşlarıdır. Onların hayat hikayeleri ve Assisi ile olan bağlantıları bu şehri bir haç yeri haline getirmiştir. Aziz Franciscus 12. yüzyılın başlarında Assisi'de doğdu. O zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve genç yaşlarda lüks ve zenginlik içinde yaşadı. Ancak hayatının bir noktasında dini bir aydınlanma yaşadı ve onun hayatı tamamen değişti. Bu aydınlanma, yoksullarla dayanışma ve Tanrı'ya hizmet etme isteğiyle dolu bir kişi haline gelmesine yol açtı. Aziz Franciscus, yoksullar için yardım etmek ve İsa'nın öğretilerini takip etmek amacıyla ailesinin zenginliğini reddetti. Bu, Assisi'nin en sevilen figürlerinden biri haline gelmesinin başlangıcıydı. O, kurduğu Franciscus tarikatı ile dünya çapında bilinir hale geldi. Aziz Franciscus'un anısını canlı tutmak için Assisi'de birçok anıt ve kilise bulunmaktadır. En ünlüsü ise San Francesco Bazilikası'dır. Azize Clara ise Aziz Franciscus'un arkadaşı ve takipçisiydi. O da Assisi'de doğmuş ve aynı dönemde yaşamıştır. Azize Clara yoksullar için yaşamını adadı ve Aziz Franciscus'un öğretilerini takip etti. Onun en bilinen hikayelerinden biri sarayından kaçarak Aziz Franciscus'un manastırına katılma kararıdır. Bu cesur adımıyla Azize Clara, Assisi'nin ve dünyanın dikkatini çekti. Santa Chiara Bazilikası, Azize Clara'nın anısına inşa edilen önemli bir dini yapıdır. Assisi'de ziyaret edilmesi gereken yerlerden biridir. Assisi, Aziz Franciscus ve Azize Clara'nın doğduğu ve yaşadığı yer olduğu için dini bir merkez olarak kabul edilir. Bu iki kutsal kişiliğin hayatları ve öğretileri hala Assisi'de canlı bir şekilde kutlanmaktadır. Assisi'de bu azizlerin anılarına saygı gösteren ve onların izinden giden birçok hacı ve turist bulunmaktadır. Aziz Franciscus ve Azize Clara sadece Assisi için değil, aynı zamanda tüm Hristiyan dünyası için önemli figürlerdir. Onların özverili yaşamları ve Tanrı'ya olan bağlılıkları, insanların dini inançlarını güçlendirmeye ve iyilik yapmaya ilham vermektedir.
Assisi bu büyük azizlerin mirasını korumak ve kutlamak için bir mabettir ve onların hikayeleri bu şehri ziyaret eden herkesi derinden etkilemektedir. Assisi tarihi ve dini önemiyle ünlü bir şehir olmanın yanı sıra muhteşem manzaraları ve tarihi yapılarıyla da büyüleyicidir. Şimdi bu güzel şehirdeki bazı unutulmaz yerlere yakından bakalım. İlk olarak San Francesco Bazilikası'nı inceleyelim. Bu muhteşem yapı Aziz Franciscus anısına inşa edilmiştir ve Aziz Franciscus'un kalıntıları da burada dinlenmektedir. San Francesco Bazilikası hem dini hem de mimari açıdan büyüleyici bir eserdir. İnşa edilişinin ardındaki detaylar, Romanesk ve gotik tarzlardaki yapısı, freskleri ve iç mekanındaki detaylar bu bazilikayı benzersiz kılar. Özellikle Giotto ve Cimabue gibi ünlü ressamların eserlerini içeren bu freskler, bu kilisenin sanatsal değerini vurgular. Santa Chiara Bazilikası, Assisi'nin diğer önemli dini yapısıdır. Aziz Clara'ya adanmış bu bazilika, Orta Çağ'ın etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Bazilika zarif bir gül penceresi ve dikkat çekici bir kubbe ile süslenmiştir. Azize Clara'nın mezarı da bu bazilika içindedir ve onun anısını canlı tutan dini nesneleri görmek mümkündür. Assisi'deki bir başka önemli turistik mekan Rocca Maggiore Kalesi'dir. Bu kale şehrin yüksek bir tepesinde konumlanmıştır ve muhteşem manzaralar sunar. İlk olarak Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen kale, Orta Çağ boyunca birçok defa restore edilmiş ve genişletilmiştir. Assisi'yi çevreleyen surların da bir parçası olan bu kale, tarih ve askeri mimariyi sevenler için muhteşem bir ziyaret noktasıdır. Bu önemli manzaralardan her biri Assisi'nin zengin tarihini ve kültürel mirasını yansıtır. Bu yerlerde dolaşırken geçmişe bir yolculuk yapacak ve muhteşem eserlerin anlamını daha derinden anlayacaksınız. Assisi'nin bu eşsiz manzaraları şehrin tarihi ve kültürel önemini anlamanıza yardımcı olurken aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor. Tabii ki Assisi'nin kültürel mirası, sanat, el sanatları ve gelenekleriyle oldukça zengindir. Ayrıca şehirde düzenlenen festivaller ve etkinlikler de bu kültürel mirası daha da zenginleştirir. Şimdi bu konuları daha da yakından inceleyelim. Assisi özellikle Rönesans döneminden kalma değerli sanat eserleriyle ünlüdür. San Francesco Bazilikası'ndaki freskler, Giotto ve Cimabue gibi büyük sanatçıların elinden çıkmıştır. Bu eserler Rönesans sanatının örneklerindendir. Assisi aynı zamanda Orta Çağ döneminden kalma fresklerle süslenmiş kiliseleriyle de ünlüdür. Bu freskler dönemin dini ve kültürel anlayışını yansıtan önemli eserlerdir. Assisi ayrıca el sanatları açısından da zengin bir geçmişe sahiptir. Şehirdeki el sanatları atölyeleri geleneksel İtalyan el sanatlarına ev sahipliği yapmaktadır. Seramik, dokuma, dericilik ve taş işçiliği gibi el sanatları Assisi'de hala canlı bir şekilde devam etmektedir. Bu el sanatları geleneksel yöntemlerle üretilen benzersiz ve el yapımı ürünlerin oluşturulmasına katkı sağlar. Assisi aynı zamanda yıl boyunca düzenlenen çeşitli festivaller ve etkinliklerle de ünlüdür. Özellikle dini festivaller şehirde büyük bir coşku ile kutlanır. Aziz Franciscus ve Azize Clara'nın anma günleri olan Ekim'in 4. ve 11. günleri Assisi'de büyük dini kutlamalara sahne olur. Bu günlerde sokaklar dini geçişler, müzikler ve geleneksel kıyafetlerle dolup taşar. Ayrıca her yıl düzenlenen Umbria Jazz Festivali gibi müzik ve sanat etkinlikleri de Assisi'yi ziyaret etmek isteyen sanatseverler için cazip hale getirir. Assisi'nin kültürel mirası, sanat ve el sanatlarına olan katkıları ve renkli festivalleri ile büyük bir çekiciliğe sahiptir. Bu şehri ziyaret edenler tarihi ve kültürel zenginliğin tadını çıkarırken, yerel el sanatlarına ve geleneklere de derinlemesine bir bakış atma fırsatı bulurlar. Assisi'nin bu benzersiz kültürel mirası ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Tabii ki İtalyan mutfağı dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunan zengin ve lezzetli bir mutfağa sahiptir. Assisi ve Umbria bölgesi ise İtalyan mutfağının özgün tatlarını sunan önemli bir bölgedir. Şimdi bu lezzetli konuyu daha yakından inceleyelim. Assisi ve Umbria, İtalyan mutfağının kalbinde yer alır ve yerel yemekleriyle ünlüdür. Bu bölgede yetişen taze malzemeler ve geleneksel pişirme yöntemleri yemeklere benzersiz bir lezzet katmaktadır. İşte Assisi ve Umbria bölgesinde meşhur olan yemeklerden bazıları. Pappardelle al cinghiale,
Bu geniş ve ince erişte türü bir makarna olan pappardelle vahşi domuz eti, cinghiale sosu ile servis edildiği bir yemektir. Torta al testo, bu geleneksel Umbriyalı ekmeği hamurun üzerine peynir, sebzeler veya et eklenerek yapılır. Hem basit hem de lezzetli bir seçenektir. Umbria şarabı. Umbria, İtalya'nın şarap üretimi konusunda önemli bir bölgedir. Özellikle Sacrantino di Montefalco adlı kırmızı şarabıyla ünlüdür. Porchetta. Porchetta bölgede çok popüler olan bir çıtır domuz kızartmasıdır. Baharatlarla doldurulmuş domuz eti yemeğidir. Trüf mantarları. Umbria trüf mantarlarının mekanı olarak kabul edilir. Trüf mantarları çeşitli yemeklere eşsiz bir aroma ve tat katar. Assisi'de yemek yemek istiyorsanız birkaç harika restoran vardır. Özellikle Assisi'nin tarihi merkezinde yer alan restoranlar, yerel lezzetler ve geleneksel İtalyan yemeklerini sunar. İşte Assisi'deki bazı ünlü restoranlardan bazıları. Osteria Piazzetta dell'Arba. Bu sevimli restoran yerel malzemelerle hazırlanan taze yemekler sunar ve rahat bir atmosfere sahiptir. Trattoria degli Umbri, geleneksel Umbriyalı yemekleri sunan bu restoran, yerel şaraplarla birlikte yemekleri sunar. Ristorante Metastasio. Bu restoran, Assisi'nin muhteşem manzaralarına sahip bir terasa sahiptir ve taze malzemelerle hazırlanan lezzetli yemekleri sunar. İtalyan mutfağı, Assisi ve Umbria bölgesinde yerel malzemeler ve geleneksel pişirme yöntemleriyle zenginleşir. Bu lezzetler sizi tatlı bir İtalyan yolculuğuna çıkaracak ve mükemmel bir yemek deneyim yaşamanızı sağlayacaktır. Assisi sadece tarihi ve dini yapılarla değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de çevrilidir. Ve bu nedenle bu şehirde gezilecek pek çok ilginç yer vardır. Şimdi Assisi'nin keşfedilmeyi bekleyen diğer cazip noktalarına daha yakından bakalım. Roma delle Carceri, Aziz Franciscus'un manastırı. Assisi'nin dışında ormanın içinde bulunan bu manastır, Aziz Franciscus'un dua ve meditasyon için sık sık ziyaret ettiği bir yerdi. Burası sakin ve huzurlu bir atmosfere sahiptir. Manastırın içindeki küçük, şapel ve doğal güzellikleriyle çevrili patikalar, ziyaretçilere dinginlik ve ruhsal bir deneyim sunar. Assisi Katedrali, San Rufino Katedrali. Bu büyüleyici katedral şehir merkezinde yer alır ve Assisi'nin ana caddesi olan Via San Francesco üzerindedir. Katedral gotik ve romanesk tarzlarda inşa edilmiştir. İçindeki güzel vitraylar ve freskler ziyaretçileri tarihi ve dini bir yolculuk sunar. Katedralin altındaki kripta Aziz Rufino'nun mezarını barındırır. San Damiano Bazilikası. Bu bazilika Aziz Franciscus'un döneminde onarım yaptığı ve mucizeler yaşandığı bir yer olarak bilinir. Burası Azizlerin yaşamlarına ve Aziz Clara'nın manastır yaşamına daha fazla ışık tutan tarihi ve dini öneme sahiptir. Piazza del Comune, Assisi'nin merkezi meydanı olan Piazza del Comune, rengarenk binaları ve şirin kafeleri ve Assisi'nin günlük yaşamının kalbinin attığı bir noktadır. Meydanın ortasında Roma dönemine ait bir tapınak olan Minerva Tapınağı bulunur. Rocco Minore. Rocco Minore, Assisi'nin Rocco Maggiore kalesine daha küçük bir versiyonudur. Şehir merkezinin yukarısında yer alır ve şahane manzaralar sunar. Tepede tırmandıktan sonra Assisi ve çevresinin muhteşem panoramik görüntüsünü görmek unutulmaz bir deneyimdir. Assisi'nin bu diğer ilginç yerleri ziyaretçiler hem tarihi hem de doğal güzellikleri keşfetme fırsatı sunar. Her biri bu büyüleyici şehrin çeşitliliğini ve zenginliğini daha da derinlemesine anlamanıza yardımcı olur. Assisi'nin tarihi ve kültürel mirası kadar doğal güzellikleri de büyüleyici ve keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Assisi sadece tarihi ve dini mirasıyla değil, aynı zamanda çevresindeki doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir şehirdir. Muhteşem doğal güzellikler ziyaretçilerine dinlendirici ve keşif dolu bir deneyim sunar. Şimdi Assisi'nin çevresindeki doğal güzelliklere bir göz atalım. Umbria Tepeleri. Assisi, Umbria bölgesinin sakin ve yeşil tepeleri arasında yer alır. Bu tepeler muhteşem manzaralar sunar ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Tepelerde yürüyüş yapabilir, bisiklet sürerek gezebilir veya manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
Özellikle gün batımı saatlerinde bu tepelerin güzellikleri göz kamaştırıcıdır. Monte Subasio. Assisi'nin hemen arkasında yer alan bu dağ, doğa severler için bir cennet gibidir. Monte Subasio'nun yamaçlarında yürüyüş yapabilir ve bu bölgenin vahşi doğasını keşfedebilirsiniz. Ayrıca zirveye tırmanarak Assisi'nin ve çevresinin nefes kesen panoramik manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Tinin Gölü. Assisi'nin yakınında yer alan bu göl, sakin ve doğal bir ortam sunar. Gölün etrafındaki ormanlar, yürüyüş yapmak ve doğa gözlemi yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Aynı zamanda gölde küçük bir balık avı yapabilir veya sakin bir piknik yapabilirsiniz. Subasio Doğa Parkı. Assisi'nin yakınlarındaki Subasio Doğa Parkı, koruma altına alınmış doğal alanları içerir ve ziyaretçilere doğal yaşamın tadını çıkarma fırsatı sunar. Burada yaban hayatı izlemek ve yerel bitki örtüsünü keşfetmek mümkündür. Basilica di Santa Maria degli Angeli'nin yanındaki bahçeler. Assisi'nin ana bazilikası olan Santa Maria degli Angeli'nin yanında Cappuccini Manastırı'na ait bahçeler bulunur. Bu bahçelerde dolaşmak, yeşillikler içinde huzurlu bir zaman geçirmek için mükemmel bir seçenektir. Assisi'nin doğal güzellikleri, şehirdeki tarih ve kültürel mirasla harika bir denge oluşturur. Bu doğal alanlar, ziyaretçilere dinlenmek, keşif ve açık hava etkinlikleri için eşsiz fırsatlar sunar. Assisi'nin sadece bir dini merkez değil, aynı zamanda doğanın hüküm sürdüğü büyüleyici bir manzara olduğunu görmek sizi büyüleyecektir. Assisi, İtalya'nın merkezinde yer alan ve ulaşım açısından oldukça erişilebilir bir şehirdir. Şimdi Assisi'ye nasıl gidilebileceği ve şehirdeki konaklama seçenekleri hakkında size bazı ipuçları ve öneriler sunacağım. Ulaşım seçenekleri. Havayolu. Assisi'ye ulaşmanın en hızlı yolu Roma'daki Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı, Fiumicino veya Milano'daki Malpensa Havalimanı'na uçmak ve buradan Assisi'ye yakın olan Perugia Sant'Egidio Havalimanı'na bağlantı uçuşları almak olabilir. Perugia Sant'Egidio Havalimanı Assisi'ye sadece 15 kilometre uzaklıktadır. Tren. İtalya'nın ana tren hatları Assisi'ye erişim sağlar. Roma, Floransa ve diğer büyük şehirlerden Assisi'ye doğrudan tren seferleri bulunur. Trenle seyahat etmek rahat ve manzara açısından güzel bir yolculuk sunar. Otobüs. Assisi'ye otobüsle seyahat etmek de bir seçenektir. Roma ve diğer büyük şehirlerden Assisi'ye düzenli olarak otobüs seferleri vardır. Otobüsle seyahat bütçe dostu bir alternatif olabilir. Özel araç. Kendi aracınızla seyahat ediyorsanız Assisi'ye otoyol ve iyi işaretlenmiş yollarla kolayca ulaşabilirsiniz. Ancak Assisi'nin tarihi merkez trafiğe kapalıdır. Bu nedenle aracınızı uygun bir park yerine bırakmalısınız. Assisi'de konaklama seçenekleri geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Otel ve tatil köyleri. Assisi çevresinde birçok lüks otel, butik otel ve tatil köyü bulunur. Bu seçenekler konforlu ve konaklamanızı özel kılacak tesisler sunar. Pansiyonlar ve misafirhaneler. Assisi'de uygun fiyatlı konaklama arayanlar için pansiyonlar ve misafirhaneler mevcuttur. Genellikle sıcak ve samimi bir atmosfere sahiptirler. Kırsal evi kiralama. Assisi, çevresinde doğu kırsalda yer alan güzel tatil evleri ve villalar kiralanabilir. Bu seçenek doğal güzelliklerin ortasında sessiz kaçamak sunar. Hosteller ve konuk evleri. Bütçe dostu seçenek arayanlar için Assisi'de hosteller ve konuk evleri bulunur. Genç gezginler için idealdirler. Seyahat ipuçları ve önerileri. Assisi'yi ziyaret etmek için en iyi zamanlar ilkbahar ve sonbahardır. Çünkü hava sıcaklıkları uygun ve turist kalabalığı daha azdır. Assisi'nin tarihi merkezi yürüyerek keşfedilmeye uygundur. Bu nedenle rahat bir yürüyüş ayakkabıları giymeyi unutmayın. Yemeklerin tadını çıkarın. Assisi'nin yerel mutfağına özgü lezzetleri denemek için yerel restoranları ziyaret edin.
Assisi'de gezinirken şehrin tarihi ve dini önemini anlayabilmek için bir rehber tutmayı düşünebilirsiniz. Assisi'ye ulaşım ve konaklama, seyahatinizin rahat ve keyifli olmasını sağlamak için önceden plan yapmanız gereken önemli unsurlardır. Bu önerileri göz önünde bulundurarak Assisi'nin güzelliklerini tam anlamıyla keşfetmek için hazır olacaksınız. Sevgili ziyaretçiler, Assisi'nin büyüleyici güzelliklerini keşfetmek için bir günlük gezinizi planlamaya hazır mısınız? Assisi, tarihi ve dini önemiyle ünlüdür ve bu kısa gezi sırasında şehrin en ikonik noktalarını ziyaret edeceksiniz. Sabah erken saatlerde Assisi'ye ulaşırsanız gününüzü daha iyi değerlendirebilirsiniz. İlk durağınız San Francesco Bazilikası olmalıdır. Aziz Franciscus'un anısına inşa edilen bu muhteşem yapı, tarihi ve sanatsal açıdan büyüleyici bir deneyim sunar. Bazilika içindeki freskler ve Aziz Franciscus'un mezarını ziyaret edin. San Francesco Bazilikası'nın ardından kısa bir yürüyüşle Santa Chiara Bazilikası'na ulaşabilirsiniz. Bu zarif bazilika Aziz Clara'ya adanmıştır ve gotik mimari örnekleri görmek için mükemmel bir fırsattır. Öğle yemeği için şehir merkezine geri dönün ve yerel lezzetleri denemek için bir restoran veya trattoria seçin. Umbria bölgesine özgü yemeklerden birini tercih edin. Yemekten sonra tatlı olarak Assisi'nin ünlü tartlarından birini denemeyi unutmayın. Öğle molasından sonra Assisi Katedrali, San Rufino Katedrali ve Minerva Tapınağı gibi şehir merkezindeki tarihi noktaları ziyaret edin. Bu yapılar Assisi'nin zengin tarihini ve kültürel mirasını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Ardından San Damiano Bazilikası'nı ziyaret etmek için birkaç dakikalık bir yolculuk yapın. Bu bazilika Aziz Franciscus'un mucizelerinin yaşandığı ve manastır hayatının başladığı bir yerdir. Akşam, günün sonunda şehrin tarihi merkezine dolaşın. Dükkanlarda hediyelik eşyalar alın veya yerel ürünler satan pazarları keşfedin. Assisi'nin dar sokaklarında gezmek, şehrin yerel atmosferini deneyimlemenin harika bir yoludur. Akşam yemeği için yerel bir restoran seçin ve gününüzü keyifli bir şekilde sonlandırın. Assisi'nin geleneksel yemeklerini tadarak ve yerel içeceklerini deneyerek bu güzel günü kutlayabilirsiniz. Assisi'de geçireceğiniz bir gün, tarihi, dini mirası ve doğal güzelliklerini keşfetmek için sıkıştırılmış bir macera olacak. Güzel şehrin büyüleyici atmosferini ve zengin kültürel mirasını keşfetmek için bu önerilere uyarak unutulmaz bir deneyim yaşayacaksınız. Şimdiden hepinize iyi geziler. Umarım bu video sizlere büyük bir fayda sağlamıştır. Kanalıma abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Tuncay Konaç.